Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tahmin edebileceğiniz gibi çok güzel mis kokulu bir tarifle geldim. Hemen tarifimize geçelim. Gül reçeli yapacağız. Isparta gülünden mis kokulu gül reçeli yapıyoruz. Ama öncelikle püf noktası olmadan gül reçeli olmaz. Gül reçeli yapabilmek için öncelikle gül mayasına ihtiyacımız var. Önce gül mayası yapacağız, daha sonra gül reçelini yapacağız. Isparta güllerini temiz bahçemizden topladım. Güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra kuruladım. Kuruyan gül yapraklarımın üzerine yarım limonun suyu, yarım çay kaşığı limon tuzu, yarım çay bardağı toz şeker ilavesi yapalım ve hepsini ovuştura bir güzel yumuşatalım. Arasına bir tane de kırmızı gonca gül ekledim. O da mis kokulu harika bir gül. Tamamen yumuşayan gül yapraklarımızı maya şeklinde yapmak için kavanozumuzun içerisine alalım. Cam kavanoz kullanıyorum. En az 2-3 gün buzdolabında kapağı kapalı olarak bekletelim. Gülümüzü mayalandıralım. Bu işlem çok önemli. Eğer bu işlemi yapmazsanız hani gülü yerken ağzınızda bu gırç gırç tadı olur. Pek sevmez insanlar. O yüzden mis kokulu gül reçeli için bu çok önemli. Ve hemen reçel tarifimize geçelim. Mayası artık oldu. Bugün 3. günü buzdolabında beklettim, dinlendirdim ve bugün gül reçeli yapmaya hazır. Bu güzel tarif için 3 su bardağı suyumuzu tenceremize alalım ve kaynayana kadar ocakta pişirelim. Kaynayan suyumuzun içerisine gül mayamızı ilave edelim. Mis gibi koktu. Gerçekten muhteşem bir tarif. Güllerimiz yumuşayana kadar 10 dakika ocakta kaynatalım, kapağını kapatalım ki güzel kokusu dışarı çıkmasın. Gül reçelimiz, yapraklarımız kaynadı. İnanın evin içi sanki gül bahçesinde dolaşıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle güzelce kontrol ediyorum. 10 dakika kaynadı. Elinize alıp yaprağınızı şöyle bir bastırın. Piştiyse, gırç gırç sesi gelmiyorsa gül yaprakları pişmiş demektir. Gayet güzel pişmiş. Gül yapraklarımızı bir süzgeç yardımıyla ayrı bir yere alalım. Çünkü onların ezilmesini, tamamen yok olmasını istemiyorum. Gül yapraklarımın suyunu tamamen süzdüm. Bir kenara alalım ve şimdi şekerini ilave edelim. Yaklaşık 150 gram kadar burada gülüm var. İçerisine 4 su bardağı şeker ilavesi yapalım. 4. su bardağını da ilave ediyorum. Karıştırarak şekerimizi eritelim. 10 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Şekerimiz çok güzel kaynamaya başladı. Kapaktaki gül suyunu da asla ziyan etmiyoruz. İçerisine akmasını sağlayalım. Şöyle bir karıştıralım. Eğer üzerinde köpükler çıkmaya başladıysa artık oluşmuş demektir. Köpükler de var. 10 dakika oldu zaten. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Kokusu, rengi. İçerisine gül yapraklarını yavaşça ilave edelim. Her seferinde ağzını kapatıyorum. Çok kısık ateşte pişiriyorum 10 dakika. Başından ayrılmayın. Gül yapraklarıyla birlikte pişirelim. On dakikayı geçti. Bayağı kıvam almaya başladı. Şöyle sık sık kıvam testi yaptım ve her seferinde bu kapakta biriken suyu içerisine almayı ihmal etmeyin. Gül mayamın içerisinde zaten limon tuzu vardı. Dilerseniz yarım çay kaşığı limon tuzu kullanabilirsiniz ya da benim gibi 2 tatlı kaşığı limon suyu kullanıyorum. Kıvam alana kadar 5 dakika pişirelim.
Bu arada buzlukta şöyle bir çay tabağı koyuyorum. Bakın buharlandı. Buz tutuyor. Ekstradan soğutmanıza gerek yok. Kıvam testini bu çay tabağıyla birlikte yapalım. 5-6 dakika kadar kaynayan reçelimiz, artık kıvam testi yapabiliriz. Koyulaştığını zaten anlıyoruz. Buzluktan çıkarttığım çay tabağıma alıyorum. Rengi, kokusu muhteşem oldu. Durdukça daha da koyulaşacak. Daha da rengi çıkacak. Su gibi akmıyorsa, ağır kıvamlı akıyorsa reçeliniz olmuş demektir. Kıvamı da gayet güzel. Fazla kaynatırsanız şekerlenme olur. Az kaynatırsanız çürüme olur. Ekşime olur, bozulur. O yüzden kıvamını çok güzel ayarlamanız lazım. Şimdi kavanozlarımıza cam kavanoz ve sıfır kapak kullanmaya özen gösterelim. Kavanozlarımızı alıp bir gece uyutalım. Reçellerimizi kavanozlarımıza aldık. Sıfır kapak kullanıyorum. 2 ileri 1 geri olarak kapatıyorum. Tamamen sıkılaştığından emin oluyorum. Bir gece uyutuyorum. Ertesi gün kontrol ediyorum. Tutmayan kapakları sıcak suda kaynatabilirsiniz ya da aynı zamanda tüketebilirsiniz. Gül yapraklarını bu şekilde kurutuyorum arkadaşlar. Mis kokulu gülleri kurutuyorum. Bunları hediyelik poşetlere koyuyorum. Lavantalarla birlikte kurutuyorum. Kompostosunu, şerbetini yapıyorum. Mutlaka tavsiye ederim. Siz de değerlendirin. Her gülün reçeli olur mu diye sorarsanız her gülün reçeli olmaz. Özellikle ilaçlı güller, hazır satılan güller, kokusu olmayan güller, yol kenarındaki egzoz dumanı alan güller kesinlikle gül reçelinde kullanılmaz. Kokulu gülleri kullanabilirsiniz. Doğal organik gülleri kullanabilirsiniz. Ama böyle kokusu muhteşem olan gülleri de değerlendirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emoji bırakmayı, paylaşmayı ve sokak canlarını unutmayın. Şöyle de kıvamını gösteriyorum. Dediğim gibi daha soğudukça koyulaşacak mis kokulu gül reçeli tarifi.